Mis gibi yemek tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlere evde Rize simiti nasıl yapılır bunun tarifini vermek istiyorum. Yapımı çok basit, çıtır çıtır, gerçekten orijinalini aratmayan güzel bir tarif oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Yoğurma kabına 6 su bardağı unu ekledim. Üzerine bir paket instant maya ekleyip karıştırıyorum. Bir veya 1,5 tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum. Suyunu azar azar ekleyerek yoğurmaya başlayacağım. İlk etapta 1 su bardağı ılık su koyuyorum. Karıştırmaya başladım. 1 su bardağı daha ılık su ekliyorum. Azar azar ilave ediyorum. Toplamda 2 su bardağı ılık su ve artı çeyrek su bardağı su ekledim. Hamuru iyice yoğurmanız gerekli. Ben yaklaşık 5 dakika kadar yoğurdum. Gördüğünüz gibi ele yapışmayan katı kıvamlı bir hamur olmalı. Daha sonra hamurumun üzerini kapatıp yarım saat beklettim. Mayalanmış olan hamurumu yumurta büyüklüğünde parçalara bölüp yuvarlıyorum. Ben 12 adet beze yaptım. Her bir yumağı gördüğünüz gibi tezgah üzerinde yaklaşık 30-35 santim uzunluğunda bir fitil yapıyorum ve simit şekli veriyorum. Biliyorsunuz Rize simiti ince olur. Olabildiğince ince yapmaya çalışın. Benim simitlerim biraz kabardı, kalınlaştı. Siz de buna göre biraz daha ince yapabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi bütün simitlerimi hazırladım. Yayvan bir tencerede yaklaşık 2 litre kadar suyu kaynattım. Üzerine yarım çay bardağı üzüm pekmezi ekliyorum. Ve kaynamakta olan suyun içerisine simitlerimi atıyorum. Tam olarak 2 dakika kadar kaynatacağım. Sadece 2 dakika kaynatıp kevgir ile sudan alıyorum simitlerimi. Diğer simitlerime de aynı işlemi uygulayacağım. Hepsini haşlayıp sudan alacağım. Daha sonra yağlı kağıt serili olan fırın tepsisine haşlamış olduğum simitlerimi yerleştirdim. 250 derecelik alt üst ayar ısınmış fırında üzeri kızarana dek simitlerimi pişirdim. Gördüğünüz gibi gayet güzel kızardılar ve çıtır çıtır oldular. Siz de Rize simitini evde yapıp özlem giderebilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun. Diğer tariflerimden de haberdar olmak için kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Farklı bir tarifte daha görüşmek üzere. Hoşça kalın.